Hafun betalar canlı renk formları ve geniş kuyruk yapısı nedeniyle en çok sevilen beta türlerindendir. Ancak beta türlerini yavrulatma düşünüldüğü kadar kolay değil. Neden diyecek olursanız betalarda üreme sistemi köpük yuva yaparak gerçekleşmektedir. Erkek beta dişisinin hazır olduğunu ikna etmek için su yüzeyine hava kabarcıkları bırakarak yavrular için yuva yapar. Erkek betanın daha sonrasında yavruları dizerken yorulmaması için de akvaryumunuzda su seviyesini 9 ila 10 santim civarında ayarlayın. Bir diğer önemli ayrıntı sıcaklık. Oda sıcaklığı ve su sıcaklığı doğru orantılı olmalı. Yani akvaryuma ısıtıcı koyup odanın soğuk olması üretimi başlamadan sonlandırır. Akvaryum 26 ila 27 derece olmalı. Oda sıcaklığı da bunun altında olmamalı. Aydınlatma sisteminiz de sürekli açık kalsın. Biraz aydınlık olması yeterli. Fazla ışık korkmalarına neden olabilir. Şimdi üreme aşamasına geçelim. Hazırda bulunan dişi erkeğin kendisine kur yapmasıyla beraber çiftleşme için uygun duruma gelene kadar bekler. Bu süre zarfında betalarınızı canlı ve güçlü protein kaynağı olan yemlerle beslemeniz balıklarınızın kondisyon kazanmasına ve üremelerinin daha verimli şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Gelelim çiftleşmenin başlamasına. Yumurtlamaya hazır olan dişi beta erkek betaya bir nevi sarılarak üremeye başlatır. Bu durumda artık dişi erkekten korkmak yerine onunla bir olmayı tercih eder. Yumurtaları birkaç saatlik periyotta döken dişi bu aşamadan sonra üretimden çıkarılmalıdır. Bunun sebebi de erkek betanın dişiyi tehlike olarak görmesi ve onu öldürebilme riskidir. Sonrasında erkek beta yumurtaları suyun üzerinde köpük yuvalara yerleştirmeye başlar. Yavruların kuyrukları çıkmaya ve yavaş yavaş hareket etmeye başladığında bu sefer erkek beta da yavrular için risk olacak. Bu yüzden erkek betanızı da yavruların olduğu akvaryumunuzdan çıkartıp başka bir akvaryuma alabilirsiniz. Yavrularınız hareket ediyor. Yüzmeye de başladılar. Peki bundan sonra nasıl beslenecekler? Bu aşamada yavrular için mikro yem edinmeniz gerekir. Onların yiyebileceği boyutta ve suyu kirletmeyen türden. Bu yem ile yaklaşık bir hafta kadar yavrularınızı sabah akşam besleyin. Bir haftadan sonra biraz daha büyüdüklerini fark edeceksiniz. Bununla beraber çok az miktarda yumurta sarısı haşlanarak verilebilir. Bu iyi bir besin kaynağı olacaktır. Miktarını iyi ayarlamanız önemlidir. Bir haftaya geçtikten sonra canlı yem ve protein kaynağı olan artemia ile beslemeye başlayın. Bu süreci de kuru yem yiyebilecek kadar büyüyene kadar sürdürün. Bu süreçlerde suyun temizliğine de dikkat edin. 2 günde bir dipteki pislikleri çekin, yerine o kadar daha su ilave edin.